Merhaba, bugünkü videomuzda bağışıklık cevabının kontrol edilebilmesi, fazla olmaması, o stokin fırtınası denen durumun engellenebilmesi için elimizde ne gücümüz var, ne yapabiliriz, onu bir anlamaya çalışacağız. Şimdi karşıdaki görüntüde gördüğümüz şey 3 farklı bağışıklık yanıtı. Birinci kısım olayın dengeli olduğu kısım. İnfeksiyonu sarıyla gösteriyoruz. Tamam mı? Burada yazdığı gibi. İnflamasyonu yeşille gösteriyoruz. Ve immün cevabı da kırmızıyla gösteriyoruz. Yani bir enfeksiyon ajanı geldiği zaman, evet, o enfeksiyon girdiği anda vücutta inflamasyon, yeşil olarak inflamasyonun bir cevabı olmalı. Fakat bu cevap virüsü ya da ajanı yok ettikten sonra bütün bu reaksiyonu dengeleyecek bir de durumu sakinleştiren antiinflamatuar bir cevap olması lazım. İnflamasyonun da durması lazım. Yani toplamda bu tepelerin birbirlerine dengeli olması lazım. Fakat bazı durumlarda görüldüğü üzere inflamasyon yeşildi, enfeksiyon sarı, durumun durdurulması turuncu. Ne oluyor burada? Ajanımız girmiş ama o kadar yüksek bir inflamatuar cevap olmuş ki ajanın etkisinden bile fazla. Sonra bu inflamasyon cevabı baskılanamamış. Burada bir güçsüzlük olmuş. Dolayısıyla inflamasyonun sürdüğü ama ajanın yok edildiği, inflamasyonun toparlanamadığı bir durum olmuş. Buradaki inflamasyon ajandan bağımsız olarak olan, bize de zarar verebilecek bir inflamasyon türü. Ama bazen de aslında hem içeride ajan varken, buna virüs diyelim, inflamasyonun da yetersizliğiyle artı inflamasyondan sonra durumun toparlanmasının da yetersizliğiyle ne inflamasyon giderilmiş, ne virüs tam olarak öldürülmüş. Dolayısıyla burada devam eden de bir durum olmuş. Bu da istenmeyen bir durum. Yani virüsü de öldürememişiz ama aynı zamanda inflamasyonumuzu da bastıramamışız. Burada kronik olarak o duruma devam ediyoruz demektir. Şimdi bu bizim farklı senaryolarımız. İstediğimiz birinci senaryo. Biz burada hani ne öğreneceğiz, işimize ne gelecek? Şimdi biz şöyle bakmamız lazım olaya. Bir kere bir stokin fırtınası filan dediğimiz şey ne olsun? Mesela şuraya demiş ki burası onun şeyidir, katofudur. Bu saatten sonra fırtına olur. Bu ayardan sonra diye bir not düşmüş. Bakın burada diyor ki Stoken Storm'unun cutoff'u şurası. Yani buradan itibaren ancak onu biz klinikte görebiliriz. Fakat onun öncesinde 2 tane parametreden bahsetmiş. Birinci parametre diyor ki alttaki bizim inflamasyon baseline, ne kadar aslında öncesinde inflamasyonla bekliyor olduğumuz. Yani biz şuradayken şurada biri var, burada x biri var. Onun belli bir inflamasyonu zaten önceden varmış. Ve onun üstüne de bu bir ay savaş girdiğinde bu stokimlerin bir fırtınaya sebep olacak kadar o üst sınırı geçip geçmediğini şey yapıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Yani kimin önceden zaten bir inflamasyonu varsa bu çizgiyi kolaylıkla geçebilir. Burada belirttiği üzere non-purposeful inflamasyon, yani bir işe de yaramayan, olmasa da olur inflamasyonu varsa eğer bu hızlı cutoff'u çok hızlı geçebiliriz. Halbuki çok daha düşük şuralarda bir inflamasyonu olmayan biri varsa ta bu ayarı açması daha zor olacağı için dolayısıyla bu stokin fırtınası şeyini geçmemiş olacak ve ne diyeyim fırtınasız atlatacak olayı. Şimdi biz bunu bir öncekini öğrendik. Bir öncekinde diyorduk ki immün savaşın dengeli olması lazım. Buradaki dengeden kastettiğimiz şey bu üçgenli, yani bu tepelerin birbirine uyumlu olması lazım. Virüs geldiğinde onu yok edecek kadar barizlikte bir inflamasyon ve bir savaş, arkasından da o inflamasyonun durdurulması. Hiçbir zaman virüs ölse bile çok inflamasyonun devam etmemesi, hiçbir zaman hem virüsü öldürmeden hem inflamasyonu devam ederek kronik hastalık faslında kalmamak. İstediğimiz şeyler bunlar değil. Bunu da belirleyen şeyin baseline inflamasyon. Yani zaten hasta o duruma geldiğinde, yani o kişi o duruma geldiğinde nerelerdeydi bunun inflamasyonu? Önceden de yüksek miydi? Hemen bu stokin fırtınası cutoff'unu, üst sınırını geçti mi?
Geçmedi mi? Konumuz bu. Şimdi biz burada demek ki bu non-purposeful, yani bir işe yaramayan inflamasyonumuzu zaten azaltmış olmamız gerekiyor ki bu fırtınanın üst sınırına yakalanmayalım. O zaman konuyu nereye bağlayacağız? Çok bildiğimiz, kolay anlayacağımız bir yere bağlayacağız. Bağırsaklarımıza bağlayacağız. Şimdi burada tabii ki bütün mukozal yüzeyler gündem konusu olmakla beraber özellikle bağırsakları niye gündeme tekrar alıyoruz baştan? Şu bakımdan alıyoruz. Çünkü bağırsakların yüzeyi de inflamasyonun ana merkezlerinden biri. Eğer birinin önceden inflamasyon olduğunu anlamak istiyorsak şunlara bakabiliriz. İşte otoimmün hastalığı var mı, alerjisi var mı, işte tansiyonu var mı, diyabeti var mı, kalbi var mı? Zaten bunların da olaya negatif yazdığını biliyoruz. Ama bunların hiçbirinin olmadığı durumda biz kendimizi iyi zannediyor olduğumuzda bile dönüp buradaki şeye bakmamız gerekiyor. Yani bağırsaktaki inflamasyona bakmamız gerekiyor. Zaten iki tane önemli şey var. Ne diyeyim? İmmün sistem var. Buradakinin adı GALT, G-A-L-T, bağırsağa ait mukozanın altındaki koruyucu yer. Şeydekinin adı da, akciğerdekinin adı da bronşlara ait. O da BALT diye tanımlanıyor. GALT ve BALT'ımız var. Biz şimdi BALT'tan sorun yiyorsak GALT'ımıza bakacağız, değil mi? Yani bağırsaktan içeriye girenleri girmemesini, burada bir inflamasyon olmamasını sağlayacağız ki öbür tarafa destek olabilelim. Burada ne oluyor? Bu hikayeleri 1000 kere dinledik. Mesela glutenli yediğimiz zaman, istemediğimiz bakteriler girdiği zaman, kimyasalların toksinleri girdiği zaman, bu aralıklarımız eğer delikli ve inflame olmuşsa buradan içeriye bunlar girebiliyorlar ve asıl önemlisi aşağıda bakın, immünoglobulin G, immünoglobulin A reaksiyonları hem B hücrelerini hem T hücrelerini, ikisi de savunma hücreleri ne diyeyim, yorgunlaştırıyor, boşuna meşgul ediyor. Halbuki bizim bu A'ya akciğerde de ihtiyacımız var mukoza olduğu için. G'ye bağışıklık geliştirebilmek için virüse karşı ihtiyacımız var. Onu tekrar burada gündeme alacağım. Dolayısıyla buraların sızdırmaması lazım. Bu konuları zaten biliyoruz niye sızdırıyor falan diye. Biz burada ne istemiştik? Yani iyi şeyleri yeşille yazalım. Biz bir kere iyi bakterilerimiz olsun istemiştik. Şunu iyi yapalım, koronaya benzemesin, kenarlarını yok edelim. Bu iyi olan ne yapacaktı bize? Bizim yapraklı, lifli şeyler, yeşillikler yediğimizde bunlardan bize bir tür şu olsun, mesela tereyağı yapacaktı ki bu bütürik asit buraları sıvasın. Çünkü buradaki hücreler işte tek katlı hücreler ve bunlar bu tereyağını kullanarak kendilerini sıvayabiliyorlar. Bir, lifli yediğimizde iyi bakterilerle burası sıvanıyor. İkincisi de gece uykuda burası sıvanıyor. Çünkü uykuda bağırsak altındaki şuraların diplerinde küçük kök hücrecikler var. Şu yukarıdaki bozulanları tamir etmek için bunlar gece yukarıya çıkıyor. Buraları tekrardan yeniliyor. Bak, burası sağlam olan kısım, nasıl kapanmış arası, buradan geçiş yok. Ama açık olduğu zaman böyle, o zaman buradan geçiş oluyor zaten. Bizim amacımız yeşil yiyerek, iyi bakterilerle iyi yağ üretip burayı sıvamak, iyi uykuyla gece tekrardan bu kök hücrelerin yukarıya çıkmasını sağlamak. Yediğimiz yemek yanlışları, onları da dedik ki kötü olsun diye kırmızıyla çizelim. Ne dedik? Gluten ve gluten içeren ürünler evet antijenik olarak algılanıyorlar. Antijenik tıpkı işte virüs gibi, bana yaramıyor gibi algılıyor. Toksinlerin hepsi öyle. Bir sürü kimyasal, işte gereksiz antibiyotikler ve istenmeyen mikroorganizmalar vücut için antijenik algılanıyor. Ve bunlar içeriye girdiğinde işte şu A'ları, G'leri falan boşuna meşgul etmiş oluyor. Bunların içeriye girmemesinin tek şeyi, bak tight İngilizce sıkı demek, buraları tight yapmak, yani sıkıştırmak. Sıkıştırmanın birinci kuralı da buradaki rahatsızlığı, içeri kaçarsa rahatsızlık yapacak yiyecekleri yemeyeceksin. 2, bol sebze ve yağ yiyerek buraları sıvamış olacaksın ki içeriye doğru bunlar geçmesin. Bir de önemli bir konu var aslında, dönüp dolaşıp az konuşuluyor. LPS, bak LPS. LPS bir tür şu istenmemiş bakteriler var ya, işte bak bunların ya da virüsler, bunların etrafında yağlı dış zarlar var. Yağlı membranları var. İşte onların o lipid yağları vücut için yabancı algılandığından bunlar içeriye girdiğinde aslında virüs ölmüş olsa, bakteri ölmüş olsa bile, yani istenmeyen bakteriler içeriye, istenmeyen bakteriler canlısı olarak girmiyorlar. İstenmeyen bakteriler içeriye ölmüş hallerinin
LPS denen kabukları yüzünden giriyorlar ve LPS'ler acayip bir inflamasyon stimülatörü. Ve LPS'ler için özellikle de bizim kullandığımız, başka yerde anlattığım TH1 denen ilk aşamadaki virüsle de savaşan bir şeyimiz var. T lenfosit gücümüz var. Bunlar LPS'lerle indükleniyor ve onlara çok harcanıyor. O yüzden buradan orayı hiç dürtmemek lazım. Ne kadar içeriye bu LPS'ler girerse o kadar virüsle savaşacak TH1'imiz azalıyor. Hani bu da ayrıntı bir bilgi ama konu bu. Ama şu zannedilebilir. Bu bağırsak deliklerinden sanki istemediğimiz bakterilerin kendisi giriyormuş gibi. Hayır, onların parçaları giriyor ve antijenik olarak algılanıyorlar. Dolayısıyla buranın sıvanması lazım ki öbür tarafa, şimdi buranın sıvanması niye lazım? Bir, şu sebepten lazım. İnflamasyon azalmış olacak, değil mi? Biz ne istemiyoruz? İnflamasyonu istemiyoruz. Nerede öbür resmimiz? Şöyle, biz inflamasyonu istemiyoruz dedik. Değişikliklerden vazgeçip tekrar yazalım. Neden istemiyorduk inflamasyonu? Bir, zaten o cutoff vardı ya bizim şeyimiz, belli bir inflamasyonun altında olursak Stokins fırtınasına denk gelmeyiz çok iyi diye söylediğimiz bir durum vardı, değil mi? Bir o yüzden inflamasyonu istemiyoruz. İkincisi, yazalım, inflamasyon olmasın diye istemiyoruz bağırsakları ki öbür tarafa yarasın. İkincisi, bu immün globulinlerimiz ve TH1'lerimizi meşgul etmesin diye. Şimdi bu karışık konu, bunu geçiyorum ama şu immün globulinler konusuna gelelim. Burada da şunu anlamak istiyoruz. Bu immün globulinler, bak burada isimleri geçiyor zaten. Bu immün globulinler aslında antijen, antikor reaksiyonu yapan, bizim esasında daha sonradan aşı olacağımız veya bağışıklık geliştireceğimiz zaman da kullanacağımız şeyler. Aşı ya da bağışıklık dediğin şey immünoglobulin G iledir. Aşı ya da bağışıklık immünoglobulin G iledir. Ama immünoglobulin G'lerin doğru bir şekilde virüsü tanıyabilmeleri ve bağışıklık geliştirebilmeleri için üstlerinde çok fazla yük olmaması lazım. Eğer şurada az önce gösterdiğimiz gibi çok fazla, eğer burada bir zaten inflamasyonumuz varsa, bak burada bir yükseklik var, değil mi? Normalde birinin şurada da olabilecekken, mesela bu bağırsağı sağlam olan olsun, bunun da bağırsağı geçirgen olsun. Buradan şimdi bir sürü ajan giriyor. Bu ne yapmış? Kendi IgG'lerini zaten bir şekilde bağırsaktan gelen o toksinimsi kötü bakterilere, yiyeceklere, değil mi? Glutene, gliadine karşı falan, süt proteinlerine karşı hep anti olarak kullanmış. Bu anti dedikleri zaten IgG'den bahsediyor. Biz IgG'leri buraya harcadık. Halbuki ne yapmak istiyorduk biz? Biz aslında virüs geldiğinde de koronayı C diye yapalım. Bu koronayı yok edecek şekilde bir antikor yaparak, o da şöyle bir şekil olsun, onu tutan bir şey diyelim. Bunun adı da zaten bir tür IgG korona olacaktı. Yani koronaya ait IgG olacaktı. Demek ki biz inflamasyonumuz önden yüksekse hem Stokin fırtınası dediğimiz hikayeye kolay yakalanırız, hem de virüsü geçirdikten sonra immünoglobulin G'ler üzerinden antikorona bağışıklığı yapma ihtimalimiz soru işareti olabilir. Çünkü bu sistemi de bağırsak üstünden yormuş olabiliriz. Buradan anlayacağımız sorumuz, acaba biz dengeli olarak yapabilmek için, buradaki bahsettiğim gibi her şeyin dengeli olabilmesi için yapılacak hareketlerden bir tanesi neydi? O zaman burada anladığımız, bir, demek ki düzgün yiyeceğiz ki immünoglobulinlerimizi koruyacağız. İkincisi, bu düzgün yemek inflamasyonumuzu azaltacağı için, değil mi? Şuradaki yeşili azaltacak. Şurada yeşil şöyle olmayacak. Bu daha aşağıya doğru inmiş olacak. Dolayısıyla buradaki dengeyi korumuş olacağız. Artı şu dengede bak. En sonuncuda gösterdiği şey ne? İnflamasyonun sakinleşmesi ya. İşte bundan sonra da o IgG antikor reaksiyonu başlayacak koronaya karşı. İşte ona vakit kazanmış olacak. Vücudumuz hasarlanmamış olacak ve bağışıklık geliştirebileceğiz. Yani bağışıklık
geliştirememek konuyla alakalı. Son olarak da şunu söyleyelim. Bu stokin fırtınası diye az önce gösterdiğim inflamasyon varsa kolay olur falan hikayesi. İşte bak burada inflamasyon da yüksek. Virüsün kendisi de var ama aynı zamanda baskılayıcı, yani inflamasyonu baskılayıcı kısım da zayıf çalıştığı için burada bir kronik bir şekilde devam eden ve dokunun kendisine de zarar veren bir durum var ve işte bunun adı, burada her şekilde stokinler çalışıyor. Stokin fırtınasını anlatan şey. Bilemiyorum anlatabilmiş oldum mu? Sonuç olarak bizim işimize gelen şey anlamsız inflamasyonu önceden sakinleştirmek. İnflamasyonu azaltan yiyecekler eşittir alkali olanlar, eşittir antioksidan olanlar, eşittir bitki olanlar, eşittir sebze olanlar gibi bütün lafların hepsi, beslenme açısından bakıyorsak, olması lazım. Sonra da o bağırsaktaki şeyin düzenlemenin bizim işimize gelen tarafı, işte yine o bahsettiğimiz beslenmeyle buraları sıvayacağız vesaire. Biz immünoglobülinlerimizi koruyacağız ki, immünoglobulin G'lerimizi öyle söyleyelim. Koronaya karşı da aşı bağışıklığı gibi geçirdikten sonra kendi kendimizi kuvvetlendirebilmek için bu sistemi de korumamız gerekiyor. İmmünoglobülinler oraya kalsın diye. Tabii ki az virüs girdiği için veya geç immunoglobulin reaksiyonu olduğu için kanda ölçülememiştir ve bağışık olmamış gibi de gözükebiliriz. Nasıl aşılarda tekrar aşı tutmadı diye aşılıyorlar. Aşı dediğin immunoglobulin G zaten. Aynı şey. Ama bizim işimize gelecek buradaki bilgi şu. Ben bağırsağımı koruduğumda da aslında hem anlamsız inflamasyonumu, bir amaca hizmet etmeyen inflamasyonumun öndeki miktarını azaltmış olurum. Böylece stokin fırtınasına daha az yakalanma ihtimalim olur. İkincisi, bağırsağımı koruduğum sürece içeriye giren istenmeyen maddelerin, özellikle LPS'lerin, istenmeyen bakterilerin kabukları tarafından dürtülen savunma sistemimi onlara kullanacağıma virüse kullanırım. Üçüncüsü, immünoglobulinlerim, yani bağışıklık, anahtar, antikor dediğim kısımdaki cevabım geç kalmaz. Virüsle tanışır tanışmaz. Belki de bunu yapabilecek kadar hızlı bir şekilde olaya girerim diyeceğiz. Videomuzun amacı buydu.